Bu tamam, yeterli. Merhaba dostlar. Bugün sizlere harika ve çok güzel bir turşular zinciri göstereceğim yine. Turşularla baş başayız. Büyük boy bir tane lahanam var. Bakın böyle yarım kilo sarımsağım var. 1,5 kilo havucum var. 1 kilo, yarım kilo siyah havucum var. 2 tane pancarım var. Hepsini ayrı ayrı yıkadım dostlar. Ondan sonra 1,5 kiloya yakın jelibon biberim var. Bundan size dolma turşu yapacağım. Çok farklı ve güzel. Bakın 3 kilo dolmalık biberim var. Bakın size yine yeşil domatesten bir gecede bu kadar kızardı. Yeşil domatesten çok güzel dolma turşusu yapacağım. Bu sene ki dolma turşularımızın teması ne? Dolma turşular. Ve bir de size böyle harika süs biber turşumuzu yapacağız. İnşallah kaç çeşit turşu yapacağız? 1, 2, 3, 4 çeşit turşu yapacağız inşallah. Hadi Allah bize de kolaylık versin. Size de güzel izlemeler ve güzel yapmalar nasip eylesin. Almayı yapmayı nasip eylesin. Özellikle lahanamızın lahanamızın dış kabuğunu alıyorum. Üstüne su tuttum ama dostlar bakın ıslak. Yine de bu kabukları dış yapraklarını bir alalım. Ondan sonra da şöyle başlayalım doğramaya. Şu an domates turşusuyla biber turşusunun içini hazırlıyorsun değil mi anne? Rengarenk yapacağız inşallah dostlar. Anne gerçek turşu zamanı şimdi geldi değil mi? Ya şimdi tam Mersin'e göre düşünürsek tam turşu zamanı. Ama doğu taraflarına yani kış taraflarına düşünürsek biraz daha geç kalmış gibiyiz. Bazıları da Temmuz'da yapıyor anne turşuyu. O konuya ne diyorsun? Ya bak mevsimi şeyine göre, iklimine göre. Bizim buralar sıcak memleket. Burada daha yeni yapıyoruz. Ama soğuk memleketlerde ne olacak? Daha biraz erken yapılacak tabii ki de. Yani bu kaçınılmaz. Şöyle yapalım. Ki güzel güzel doğramamız kolay olsun. Doğraklarım filar oldu. Hepsi gittiler. Nereye gittiler ben de anlamadım. Ben de kendime yeni bir bıçak aldım. Bakın dostlar böyle ince ince doğrayacağız. Yüksek ses. Bakın dostlar böyle ince ince doğrayacağız. Yani salata gibi. Böyle mümkün olduğu kadar bakın şöyle tel tel ince ince doğrayacağız bakın. Ondan sonra da bunları güzelce turşumuzun içine koyacağız. Önce havuçlar lahanamızı doğrayacağız. Sonra havuçlarımızı doğrayacağız. Böyle rengarenk harika bir turşu yapacağız inşallah. Şimdiden yazdıklarınızı görür gibiyim dostlar. Bunu niye bu kadar ince doğruyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bu hem turşu hem de gerçekten yemeklerimizin yanına harika bir salata olacak. Bize gören herkes şaşırıyor. Niye? Böyle turşu mu olur diyorlar. Evet, benim doktorumun kocası da doktor. Hasan Bey oğlum diyormuş ki ya diyormuş bunun içine nasıl girdirdiler diyor. Çok hoşuma gitti o sözü. Bakın dostlar şöyle 1 2
3 kaşık tuz atıyorum. Ondan sonra da lahanamız biraz yumuşayacak. Sonra da sarımsaklarımızı doğramaya devam edeceğim. Şöyle biraz karıştırayım ki tuz içine karışsın ve güzelce lahanalarımız yumuşasın. O zaman biberlerimizin içine daha rahat doldururuz. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir avuç, bu kadar yeter. Dostlar, geriye kalanını da dışına koyacağız. Dostlar, kızıma kızdığım zaman arada bir ne yapıyorum biliyor musunuz? Buna bir tane vuruyorum. Ay elim acıdı. Allah bu. Allah. Yani demeyin ki bunun başında sallanan ne? Ben onu çekmiyorum. O işin esprisiydi dostlar. Benim torunlarımın spor yeri burası. Bahçede spor yapıyor çocuklarım. Dostlar, şimdi sarımsaklarımızı da içine döktükten sonra bunu da kaldırıyorum. Şimdi sıra geldi. Şunu bir dene bakayım kız. Onda ne olacak? Bir deneyelim bakayım. Sevgili dostlar, benim kızım bir alet almış. Bakayım bu ne işe yarıyor görelim. Hep beraber göreceğiz bakalım. Vay! Gerçekten işe yarıyormuş dostlar ama bu çok uzun çıkarıyor. Kıracaksın ya. Kıracaksın. Dur bir de bu tarafından deneyelim bakalım buradan ne çıkacak. Oradan tüm çıkıyor olması mı lazım? Ha, ne güzel işte. Bakın dostlar. Wow, harika. Sen gene rendelemeye devam et bence. Sen onu öğrenene kadar baya biraz zaman geçecek Galip. Atam dedem usulü Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar, komşularımız sustu, kedilerimiz başladı. Kedilerimizin bir derdi var ama ne anlamadım. Çocuk gibi miyavlıyorlar vallahi. Şöyle kenarlarındaki bütün çekirdeklerini alıyoruz. Bakın. Bakın dostlar, böyle kesiyorum ve oyuyorum. Gerçekten çok mükemmel oluyor bunun dolma turşusu. Hani öyle karışık turşulara da koyuyoruz tabii ki domatesin yeşilini ama böyle oymasını, bunun dolmasının yani yemeğe de güzel oluyor dostlar. Böyle oyun bir dolma yapın da görün hele nasıl güzel oluyor. Hele de böyle içini pirinçle, etle doldurun. Of. Bakın çok güzel oldu. Bir tane daha şunu da göster istiyorsan kızım. Bak bu da büyük. Hepsi yani yuvarlak olacak diye bir şey yok. Domates turşumuz, domates dolması turşusu oluyor. Tabii. Allah bize çok güzel sebzeler nasip etmiş. Ve bunları değerlendirmek de biz hanımlara düştü.
Hanımların yapamayacağı, üretemeyeceği bence hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler hanımlar. Göster bakalım. Bakın nasıl güzel oldu. İçlerini doldurduğumda görüşeceğiz inşallah. Dostlar bu arada domatesin kilosunu 20 liradan aldım. Biberin kilosunu 40 liradan aldım. Lahananın tanesini 50 liradan aldım. Havuç. Havucun kilosunu 15 liradan aldım. Kara havucuna şeyin kilosunu 20 liradan aldım. Kara pancarın. Bakın dostlar, şimdi ne geldi sıra? Kırmızı lahanamıza geldi. Kırmızı lahanamızın kabuğunu mümkün olduğu kadar incecik soyalım. Lahana mı Leyla Hanım? Pardon dostlar. Pancar. Ben bunu çok seviyorum dostlar ya. Böyle incecik soyacağız, rendeleyeceğiz dostlar. Rendelerken görüşürüz. Elindekiler ne? Siyah havuç. Rengarenk turşumuz olacak. Hem vitaminiyle hem güzelliğiyle göz dolduracak. Lezzetiyle ağzımızın damağını şenlendirecek. Vitaminiyle ise vücudumuzu dik tutacak. Bakın dostlar böyle rendeleyeceğim. Dedim ya, her şey yine göz dolduracak harika turşularımız olacak. Tam antibiyotik olacak, antibiyotik. Ben bunu ne hayallerle almıştım. Hayaller ve hayatlar. Hayaller Paris, gerçekler Mersin Merkez. Turşu Plaza. Niye turşu plazaymış? Turşuyu çok güzel Dilek yapıyoruz tut ya. turşuları. Dilek tut turşular. Havuç rendeleyeyim görün. Renk farkı çok farklı ha. Tabii. Bu siyah, o kırmızı. Evet. Ben bunları anneme yağda hafifçik sotelettirip üstüne de bol yoğurtla, cevizle Harika oluyor. harika dostlar. salata Tavsiye yaptırıyorum. ederim. Diyordum ben geri hasta olayım da bari sen bundan yap bana. Ay sus tebedi. Ama böyle ben bunu onu yapacaksın diyerekten düşündüm de mutlulukla geldiydim. Bak Baktım. renk farklı. Evet, renk farkı çok bariz. Şimdi hazırlamış olduğumuz harcımızı şöyle ikiye ayırıyorum. Azını buraya koyuyorum. Çoğu burada kalıyor. Böylece ne yapacağımı size söyleyeceğim. Bakın bu kırmızı havuçlarımızı bunun içine katıyorum. Ve şöyle yapayım. Şimdi sıra geldi. Bu azıcık daha tuz atmam lazım. Ötekinin tuzu iyi oldu ama bunun tuzunu şöyle yarım kaşık daha attım dostlar. Olmazımız. Ama ben bunu açabilir miyim? Hayır, asla açamam. Nasıl açacağım? Bakın dostlar, böyle bir bardak bunun üzerine döküyorum. Bir bardak da öbürünün üzerine dökeceğim. Böylece 2 bardak, birer bardak koydum. Şimdi bunun üzerine şöyle 2 diş daha sarımsak koyuyorum ki sarımsağı az olmamış olsun içinde. Hani buna havuç rendeledim ya öbüründen farklı olarak.
Şimdi benim kızım diyor ki rengi kırmızı olmasın. Dostlar, şimdi size yaptığımda soracağım. Bakalım hangisini daha çok isteyeceksiniz? Karışık olanı mı yoksa sade olanı mı? Bakın bu karışık olan. Güzelce harmanladım. Ve şimdi bunları doldurma zamanı, Allah izin verirse biraz güzel dolduracağız inşallah. Bunu şuraya koyalım. Çünkü ona ihtiyacım yok şu anda. Böyle bundan dolduracağım dostlar. Ali oraya değil de buraya koysan. Tepsiyi koyup da. Kamera açım yok. Kamera açım yok. Bir sandalye al, şuraya otur. Tamam. Bakın böyle bastırarak şu şekilde dolduracağız. Mümkün olduğu kadar iyi bastırarak dolduralım ki bu daha gevşediğinde, yani biraz daha söndüğünde içi boş kalmamış olsun biberlerimizin. Patlatmayacaksınız ama boşta kalmayacak değil mi anne? Evet. Yani kararı. Bakın şöyle çok güzel bir görünüm sağlayacağız. Bakın dostlar, nasıl güzelce şeylerimizi de dolduruyoruz. Domateslerimiz. Bakın artık yapması kolay. Hazırlık aşaması bitti miydi? Böyle güzelce sıkıca dolduruyoruz içini. Tamam, yeterli. Anne konuş. Sevgili dostlar, şimdi ne zamanı? Dekor zamanı. Ne yapıyoruz? Süsleme yapıyoruz, bu gücümüzün yettiği kadar, aklımızın erdiği kadar inşallah. Hem gözümüze, hem damağımıza, hem de sağlığımıza gelmeli değil mi? Yoksa nasıl olur bilemem. Çünkü bütün her şeyimize sevgili dostlar, şimdi bunları ben böyle yaptım. Siz de daha farklı, daha güzel, daha görkemli nasıl yapabiliriz, daha sağlıklı nasıl yapabiliriz konusunda sizin yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü siz olmazsanız ben olmam. Niye? Benim kanalım da olmaz. Ben de Allah razı olsun hepinizden ki
Siz olmadan hiçbir şey ilerletemem. Peki. Sevgili dostlar, şimdi neye geldi sıra? Domateslere geldi. Domateslerimizi şöyle güzel güzel yerleştireceğim Allah izin verirse. Renklerini göremeyeceğiz ters kapatınca. Nasıl oldu bu? Ha pardon, şuraya koyacağım. Dostlar şöyle bir bundan, bir kırmızıdan, bir de bunu koyduk mu dibini yerleştirmiş oluyoruz. Bir tane koyalım. Bence o ortaya bir tane acı biber koysan daha iyiydi. Bence de. Domates turşumuz acı olur. Neyse. Şimdi bir tane bunu koyduk. İkinciye biber koyacağım dostlar. Acı olsun diye. Bakın nasıl. Şurada bir tanesi. Hepsi aynı dizayndan gelmiş. Olsun. Hiç Neyse, fark gelsin, etmez. hiç Çok olmaz. güzel görünüyorlar. Şimdi sıra geldi. Şunların üzerine tekrardan gelmesine. Şöyle bir tane koydum. Şöyle bir tane koydum. Şöyle bir tane koydum. Mümkün olduğu kadar sıkıca koyalım ki güzel olsun dostlar. Acı biber koyarsak acı olacak. O da beni çok mutlu edecek. O zamana kadar belki ben acı yerim. Benim yaralarım iyileşebilir anne. İnşallah kızım. Bak bu sefer tam oldu. Şimdi şöyle bir de göster anneciğim. Göstereyim. Rengarenk oldu ve çok güzel gözüküyor dostlar. Tadı da güzel olacak. Emin olun buna. Şimdi ortasına birazcık ne yapacağım? Biber koyacağım. Acı biber ki acısında böyle içine sinsin. Böyle biber turşumuz hafif acı olsun ki böyle yiyelim. Tamamen böyle şirmen şirmen olmasın Evet, turşu. tabii ki de. Şimdi bunun üzerine bu rengi koyacağım. Bunun üzerine bu rengi koyacağım ki böyle rengarenk bir turşumuz olacak inşallah. Bakalım, hadi cancağızım. Hadi bir tanem. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni sev ki çok güzel dur, tamam mı? Eğer sen güzel durmazsan bu işler yürümez. Sevgili cancağızım. Aferin sana. Çok güzel oldun. Ne koyuyorum? Domates koyuyorum dostlar. Elini çeker misin? Tamam. Şimdi üzerine bakın şöyle boşluk kalmasın diye bir tane de biber ekledim ve harika bir domates turşumuz oldu. Şimdi bunun suyunu koyalım. Nasıl olduğunu görün. Harika bir domates turşumuz oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bunun içine birazcık bunun suyundan ekliyorum. Tam bir vitamin deposu olacak. Koyuyorum çünkü bunda sirke var, tuz oranı var. Bu da öbürüne kalsın. Azara. 3 Kaç Pardon, gram? 300. 300 gram. Evet. Şimdi 2 bardak sirke koydum. Üstüne de suyunu ekledim mi? Bakın dostlar şöyle bu 5 kiloya 5 kaşık tuz koyuyorum. Bir kaşığı içine konulduğu için 4 kaşık koyuyorum dostlar. Çok da tuzlu olmasın böyle zehir gibi. İşte 4 kaşık tuz. Bir kaşık da içine girdi. Etti 5 kaşık. Çünkü bu 5 kaşığa tam gelir.
Şimdi dostlar ne yapacağız? Sarımsaklarımızı şöyle, Sarımsakları koyuyorsun. evet. Bakın dostlar, kaya tuzu kullandım. Şimdi de normal suyunu ekliyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Kapatırsak o kadar iyi olacak turşumuz. Burada bakın dostlar, domates turşumuz harika. Bir bidonda domates turşumuz çıktı. Şöyle. Şunların içeride birkaç tane koydum ama yine de çok güzel bir bidon domates turşumuz oldu. Ana, şekeri çok koyuyordum. Neyse dostlar, tam oldu. Dur şöyle azıcık da sirke koyayım da. İşte tamam. Ondan sonra da kapağını kapatayım. Ve yeşil domatesten dolma turşu oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Bakın yeşil domates turşusu ne kadar güzel gözüküyor, değil mi dostlar? Hele bir de bunu yerken düşünün ne kadar mükemmel olacak. Çünkü domatesin ekşisi bunu daha da mayalandıracak. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın.